Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dikişsiz iki şiş laleli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Krem, yeşil ve pembe tonlarında. İplerimi şöyle bir kenara aldım. Patiğimde kullandığım şişlerimi ise hanımlar 3 numara böyle kısa iki şiş ile yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. Buyurun. Modelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar 5 şiş görünümlü, çok güzel, harika bir model oldu. 2 şiş ile yaptım baştan sona. Patiğimin hiçbir yerinde bakın bu şekilde dikişimiz yok. Baştan sona 2 şiş ile yapıldı. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğime başlamak istiyorum. Daha büyük yapmak isteyenler hanımlar ya da küçük yapmak isteyenler de olabilir. Onlar için de ilmek sayılarını örerken vereceğim. Büyük ya da küçük fark etmiyor. Hepimiz patiğimize 12 ilmek olarak başlayacağız. Öncelikle bu şekilde 12 ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim burun kısmından başlıyoruz. İkinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 adet ilmeğimi attım. Sayalım tekrardan 4, 8, 12 ilmek. Şimdi hanımlar geri dönüyoruz 12 ilmeği attıktan sonra. Geri döndüğümüzde bakın patiğimizin arka yüzündeyiz. Örgümüzün arka yüzü burası. Arka yüzde hanımlar ilk sıramızda kenar ilmeğimi örmeden alacağım. Devamında gelen ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Hanımlar bu patiğimizde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyim. Ön yüzde artırmalara başlayacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ön yüzdeyiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından buraya şöyle ilmeğimi atıyorum. Bakın artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da ilmeğimi atıyorum. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde önce sağ kenardan sonra sol kenardan artırmamızı yaptık. 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndük arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırma işlemi yok. Patiğimizin arkasında ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters öreceğiz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapacağız. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim, artırmalara da devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın kenardan 2 ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra artırmamı yapıyorum. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ön yüzdeyim, düz örgü uygulaması yapıyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Artırma işlemi böyle yapılıyor hanımlar. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Hanımlar ben bu patiğimde bu şekilde artırmalarıma şişimde 28 ilmeğim olana kadar devam ettim. Daha küçük yapmak isteyenler 36 numara yapmak isteyenler 26 ilmek olana kadar artırabilirler. Ya da daha büyük yapmak isteyenler yani 40-41 numara yapmak isteyenler de şişte 30 ilmek olana kadar artırmalarını yapabilirler. Sizlere fazla ya da eksik ilmeğiniz olduğunda da yine bu çiçeklerin nasıl kurulduğunu anlatacağım. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı sizlere tarif ettiğim gibi yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Artık artırma yapmayacağım. 28 ilmek üzerinden devam edeceğim. Şimdi krem ipimi ekliyorum hanımlar. Krem ipim ile devam edeceğim çünkü. İlmeklerimi krem ipim ile öreceğim. İlk ilmeğimi hanımlar ip geçişi olduğu için örüyorum. Hemen yanına bir ilmek daha ördükten sonra krem ipim açılmasın sonradan diye krem ipimin ucunu şöyle kendisine bağlıyorum.
2 tane sıkı bir düğüm atıyorum şuraya. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimi patiğimin ön yüzünde böyle düz olarak öreceğim. Krem ipimin ucunda ipimin üzerinden atlatarak şöyle gizliyorum. İlmeklerimi ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar düz öreceğim. Dediğim gibi artırma işlemi artık yok. Ben 28 ilmek üzerinden devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim. Sıra sonuna kadar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Hani modelimize başlamadan önce ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örüyoruz hanımlar. Son kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Yeşil ipimiz burada beklesin hanımlar. Çiçeğimizin yaprağını kurarken yine kullanacağız. Şimdi ajurlu modelimize başlıyoruz. Buradaki modelimizi. Modelimiz için hanımlar öncelikle bir diş haroşamızı oluşturacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ben haroşa örgüyü örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi hanımlar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Ön yüze bir diş haroşamızın düşmesi gerekiyor. Haroşayı ters örenler hanımlar bu bölümlerde ters örgü örebilirler. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa o şekilde yaparsınız. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa düşmesi için ilmeklerimi arka yüzde de yine düz örüyorum. Bakın şöyle göstereyim. Ön yüze haroşa düşüyor bu şekilde. Sıra sonuna kadar haroşa örmeye devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi ajurlarımızı yapacağız hanımlar bu sıramızda. Öncelikle isterseniz 30 ilmek yapmış olun, isterseniz 26 ilmek yapmış olun. Ajurlu modeli benimle aynı sayıda yapın hanımlar. Kenar ilmeğini aldıktan sonra yanına bir ilmek daha örün. Bakın kenarda 2 ilmeğimiz oldu. Ardından artırma işlemi yapıyoruz. Yani ipimizi şişimize bir kere doluyoruz. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar hanımlar bu işleme devam ediyoruz. Tekrar artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Artırdım. 2 ilmeğimi kestim. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Bakın son 2 ilmek kalana kadar yaptım. Son 2 ilmeği normal düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Ajurlu modelimizin son sırası bu. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bakın kestiğim ilmekleri, ajur olan ilmeğim hepsini sıra sonuna kadar düz örüyorum. Ön yüze böyle haroşa düşecek hanımlar. Ajurlu modelimiz bu kadardı. Bu şekilde hemen ilmeğimi düzelteyim. İlmeklerimin hepsini bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ajurlu modelimizi tamamladık. Modelimiz oluştu. Şöyle baktığımız anda hanımlar çiçeğimize geçmeden önce yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz. Ardından da çiçeğimize başlayacağız. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlmeklerimizi bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Hanımlar arka yüzde de yine ilmeklerimizi ters olarak örüp tekrar ön yüzde buluşalım. Çiçeğimize başlayalım.
Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm. 2 sıra geldim. Şimdi yaprağımıza başlayacağız. Yaprağımızın ön yüzde ilk sırasındayız. Benim gibi 28 ilmek olarak yapanlar benim gibi aynı sayılarla devam edecekler. Hanımlar, ben çiçeğime başlarken kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. İlk 3 ilmeğimi örüp çiçeğime başladım. 30 ilmek başlayanlar, 30 ilmek yapanlar 4 ilmek örecekler kenara. Ve 26 ilmek yapanlar da kenara 2 ilmek örüp öyle çiçek kuracaklar hanımlar. 2 ilmek krem örecekler, sonra çiçeğe başlayacaklar. Şimdi yeşilimi alıyorum. Diğer yerleri aynı şekilde yapacaksınız. Bakın 5 yeşil öreceğiz. Çiçek araları falan aynı olacak. Sadece kenardaki ilmek sayıları farklı olacak. 5 tane yeşilimi örüyorum. Araya bir tane krem. 5 yeşil. Kaç ilmek yaptıysanız yapın hanımlar, 5 yeşil bir krem olacak şekilde örülecek çiçekler. Sadece kenarlardaki ilmek sayıları farklı oluyor. 5 tane yeşil örüyorum. Yaprağımızın ilk sırası böyle devam ediyor. Yanına bir tane krem. 5 tane yeşil örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüp yaprağımın ilk sırasını tamamlıyorum. Bakın benim kalan ilmeğim 2 idi. 30 ilmek yaptıysanız eğer sizlerde kenarda 3 ilmek kalacak. 26 ilmek yaptıysanız da kenarda 1 ilmek kalacak hanımlar. Buna da dikkat edelim. Yapacağımız işlem böyle. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar, yaprağımızın ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki kremimi de ördüm. Bu sıramızda bakın ön yüzde 5 yeşil örmüştük. Burada sadece bu ortanca yeşil ilmeğimizi yeşil ile öreceğiz. Kalan ilmekler krem ile örülecek. Kenardaki 2 tane kremimi ördükten sonra buradaki 2 yeşil ilmeğimi de krem ile örüyorum. Sadece ortadaki ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Bir yeşil. Yaprağımızın ikinci sırası böyle. Arada 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Sadece ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. 5 krem, 1 yeşil. 5 tane krem örüyorum. 1 tane yeşil. Ve kalan 5 ilmeğimi de sıra sonuna kadar krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Modelimizin arka yüzde ikinci sırasını tamamladık. Şimdi ön yüzde yaprağımızda üçüncü sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yeşilimin önündeki bir kreme kadar öreceğim. Yani bu aşamada kenardan 4 ilmeğim örülüyor. Şimdi şöyle çaprazlamasına kenarda delik görüntü oluşmasın diye şöyle kremin altından geçirerek yeşil ipimi aldım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bakın ilk yaprağımı yaptım hanımlar. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Krem ipimi alıyorum. Yaprak aralarında 3 tane kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yaprak arasında 3 tane kremim var. Üçüncü yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yine yaprak arasında 3 tane kremim var. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Yaprağımızın 3. sırasını da tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Yaprağımızın 4. sırasını yapacağız. Hemen yeşilimin önünde bir tane krem, onu oraya kadar öreceğim hanımlar. Yani kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir ilmek daha krem ile ters ördüm. Ardından bakın yeşilimin önündeki bir kremime kadar örmüş oldum. Yeşilimi alıyorum. Yapacağımız işlem şu. 2 tane yeşil öreceğim. Ortadaki kremi krem ile öreceğim. 2 yeşil, bir krem olacak şekilde modelimizde 4. sıramızı arka yüzde öreceğiz. Bakın bir kremimi ördüm. 2 yeşil, bir krem. 2 tane yeşil, araya bir tane krem örüyorum. 2 tane yeşil, bir krem. 2 yeşil, bir krem. 2 yeşil, bir krem. 2 yeşil. Yeşilimi bıraktım, kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Yaprağımızın arka yüzde 4. sırasını da bu şekilde tamamladık hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Yaprağımızın 5. ve sonuncu sırasını yapacağız. Bu sıramızda da hanımlar kenardaki 3 kremimi krem ile öreceğim.
Bakın yeşillerime kadar ördüm. Şimdi alttan şöyle yeşil ipimi yine çaprazlamasını alıyorum. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bakın ilk yaprağımı yaptım. Devam edeceğim. Yine arada bir kremim var. Tekrardan bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bu şekilde bakın hanımlar, bir yeşil, bir krem olacak şekilde yaprağımızın 5. sırası devam ediyor. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem, bir yeşil, bir krem ve bir yeşil ördüm. Ardından şöyle krem ipimi alıyorum. Kalan 2 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Evet hanımlar, bakın yaprağımızı tamamladık böylece. Şimdi arka yüzde çiçeğimize başlayacağız hanımlar. Yaprağımız bitti. Arka yüzde çiçeğimizin 1. sırasıyla başlayacağız. Pembe ipimi de hazırladım buraya. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Buradaki bir yeşilimi de örüyorum hanımlar. Buradaki bir tane yeşil ilmeğimi de krem ile ördüm. Ardından yeşilimi de krem ile ördükten hemen sonra pembe ipimi arka yüzde başlatıyorum hanımlar. Alıyorum 3 tane pembeyi ters örüyorum. Arka yüzde çiçeğimizin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar böylece. Hemen pembe ipimin ucunu burada şöyle yeşil ipime bağlayayım sökülmesin diye. Yeşil ipimizle de işimiz bittiği için bakın 2 tane sıkı bir düğüm attım. Yeşilimle de işim bittiği için yeşil ipimi de kesiyorum artık. Şöyle yeşilimi de kenara koydum. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık hanımlar. 3 tane pembe ördük. Çiçek aralarında 3 tane kremimiz var. 3 krem örüyorum. 1, 2, 3. Şöyle ön yüzden göstereyim. Şimdi de ikinci çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Tekrar pembemi alıyorum. 3 ilmek pembe örüyorum. Arkadaki bu ip geçişlerine dikkat edelim hanımlar. Çok gergin tutmayalım. Patiğimiz çok gergin büzük durur. Hoş görüntü olmaz. Buna dikkat edelim. Bakın yine tekrar kremimi aldım. Çiçek arasında 3 kremim var. Tekrardan pembemi alıyorum. 3. çiçeğimi yapıyorum şimdi. 3 ilmek pembe örüyorum. Kremimi aldım. Çiçek arası için 3 ilmek krem örüyorum. Tekrardan sonuncu çiçeğim için 3 tane pembemi örüyorum. Son 4 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de krem ile ördüm. Çiçeğimin ilk sırasını hanımlar arka yüzde yaptım. Şimdi ön yüzde ve çiçeğimizin 2. sırasındayız. Bakın bu şekilde. Bu sırada da yapacağımız işlem şöyle. Kenar ilmeğimi aldım. Pembemin önündeki bir kreme kadar öreceğim. Kenardan 3 ilmeğimi ördüm. Bakın pembenin önünde bir kremim var. Şöyle çaprazlamasına kremin altından geçirerek pembemi alıyorum. Buraya bu defa 5 ilmek pembe öreceğim. 2, 3, 4, 5. Araya bir tane krem. 5 tane pembe. 2, 3, 4, 5. Bir tane pembe. Bir tane krem. 5 pembe bir krem olacak şekilde çiçeğimizin ön yüzde 2. sırasını yapıyoruz hanımlar. Araya bir tane kremimi ördüm. Tekrardan 5 tane pembemi örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüp ön yüzde çiçeğimin 2. sırasını tamamlıyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim ve çiçeğimin 3. sırasını yapacağım. Bu sıramızda kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters ördüm. Sonra tekrar şöyle pembemi alıyorum. Burada yapacağımız işlem şu hanımlar. 2 tane pembe, bir krem, 2 pembe. İlk çiçeğimizi yaptık. Arada bir tane kremim var. Örüyorum çiçek arası için. Tekrardan ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, bir krem, 2 pembe. Çiçek arası için bir tane kremimi örüyorum. Şimdi 3. çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, bir krem, 2 tane pembe örüyorum. Çiçek arası için bir kremim var. Yeniden 2 pembe, bir krem, 2 pembemi örüyorum. Sonuncu çiçeğimi de yaptım. Krem ipimi aldım. Kalan kenardaki ilmeklerimi de krem ile örüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Çiçeğimizde de 4. sıramızı yapacağız şimdi. 4. sıramızda da hanımlar yine kenardaki 3 kremimi krem ile öreceğim. Tekrar pembemi elime aldım. 5 tane pembe öreceğim. 3, 4, 5. Çiçek arası için bir kremim var. İkinci çiçeğimi yapacağım. 5 tane pembe. Çiçek arası için bir tane krem.
Tekrardan 5 tane pembe örüyorum. Bir tane krem. Dördüncü çiçeğim için de 5 ilmek pembemi örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğim var. Onu da kenarda krem ile ördüm. Çiçeğimizin hanımlar 4. sırasını ön yüzde yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Çiçeğimizde hanımlar 5. sıradayız. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane kremimi de yine kremle ördüm. Burada bir tane pembem vardı. Bu pembemi de krem ile örüyorum. Bu defa çiçeğimiz için 3 tane pembe öreceğiz hanımlar. Bakın 1, 2, 3. 3 tane pembe ördüm. Bu defa çiçek aralarında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. İkinci çiçeğim için yeniden 3 ilmek pembe örüyorum. Çiçek arası için 3 tane krem. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. 3 tane pembe örüyorum. Çiçek arası için 3 tane de krem. Dördüncü çiçeğim için de 3 tane pembemi örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi kenarda krem ipim ile ters olarak örüyorum. Çiçeğimizin hanımlar arka yüzde 5. sırasını tamamladık. Şimdi geldik çiçeğimizde 6. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani kenardaki 4 kremimi krem ile öreceğim. Pembeleri pembe ile öreceğim. Bakın çaprazlamasına pembe ipimi aldım. 3 pembe. Kremimi alıyorum. 3 krem. 6. sıramızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Tekrar 3 tane krem ile örüyorum. Pembe ilmeklerimi pembe ile örüyorum. 3 tane kremimi krem ile ördüm. Bu şekil pembelerimi de pembe ipim ile örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğimi de krem ipimle ördüm. Ön yüzde 6. sırayı tamamladık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Çiçeğimizde 7. ve sonuncu sıramız yapacağız. Bu sıra itibariyle de artık çiçeğimiz bitecek. Kenar ilmeğimi alıyorum hanımlar. Hemen yanına bir ilmek krem ördüm. Bakın pembemden önceki bir kreme kadar. Bu aşamada hemen ip değişikliği yapıyorum. Bakın kremin altından geçirerek çaprazlamasına pembemi aldım. 2 pembe, bir krem, 2 pembe örüyorum. İlk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Artık son sıramız böyle. Aralarda bir kremim var. İkinci çiçeğimi de aynı şekilde yapıyorum. 2 pembe, bir krem, 2 tane pembe. Arada bir tane kremim var. Yeniden 2 pembe, bir krem, 2 pembe. Arada bir tane kremim var. Devam ediyorum. 2 pembe, bir krem, 2 pembe. Evet hanımlar, şimdi kalan son 3 ilmeğimi de şuradan yarım ilmek almışım. Hemen onu düzelteyim. En son pembemi ördüğüm ilmeğim. Yarım ilmek alınca önde bir çirkin görüntü oluyor. Tamam, şimdi düzelttim. Kalan 3 ilmeğimi de krem ile ters olarak ördüm. Evet hanımlar, çiçeğimiz bitti. Artık pembe ipimizi de kesebiliriz. Bakın tam olarak buradayız. Şimdi ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz hanımlar. Bakın pembe ilmeğime kadar ördüm. Pembemi de hemen ördükten sonra hemen pembemi de keseceğim. Artık krem ile devam edeceğiz modelimize. Hemen pembemin ucunu da şöyle kremime bağlayacağım. Hanımlar, bu aşamada ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar krem ipimizle örelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters olarak örüp tekrar burada buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi ördüm, geldim. Şimdi patiğimizin bu bölümündeki ajurlu modeli yapacağız. Bu ilk ajurlu modeli nasıl yaptıysak diğerini de aynı şekilde yapacağız. Hani kafanız karışmasın diye bunun da yapılışını yine sizlere göstereceğim. Öncelikle bir diş haroşa örmemiz gerekiyordu. Şimdi hanımlar, bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Yani düz olarak öreceğiz. Yine arka yüzde de haroşa oluşturabilmek için ilmeklerimi düz öreceğim. Ön yüze bir diş haroşa düştükten sonra ajurlu modelimizi kuracağız. Bakın sıra sonuna kadar düz ördüm ilmeklerimi. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim.
Yine arka yüzde de ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. Dediğim gibi ön yüze bir diş haroşa düşecek. Bir sıra bakın. Bu şekilde. Hepsini düz yani haroşa olarak örüyorum şimdi. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Ajurlu modelimizi yapıyoruz hanımlar. Bakın yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İlk ajurlu modelimin aynı şekilde yapıyorum. Artırmamı yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi kesiyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Artırıyorum. Öndeki iki ilmeği keserek örüyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. Artırdım. Kestim. Artırdım. Kestim. Artırdım. Kestim. Artırdım. Kestim. Bu şekilde hanımlar artırıp kesiyoruz. Artırıyorum. Kesiyorum. Artırıyorum. Kesiyorum. Pardon, son iki ilmeğim kaldı. Artık model kurmayacağız. Kalan iki ilmeğimi de yine haroşa yani düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin tamamını düz yani haroşa olarak öreceğim sıra sonuna kadar. Ajurlu modelimiz bu kadardı. Ajurlu modelimizi böylece tamamladık. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın ajurlu modelimiz bitti. Şimdi hanımlar bilek ayrımını yapacağız. Öncesinde de bakın ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde iki sıra ilmekleri öreceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde hanımlar ön yüzde düz tekrar arka yüzde de ters olacak şekilde ilmeklerimizi iki sıra örelim gelelim sonra bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar ilmeklerimi ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Ben ikiye ayırınca 14'er ilmek düşüyor. Eğer ki siz 30 ilmek yaptıysanız yanlara 15'er ilmek koyacaksınız. 13'er ilmek yaptıysanız da hanımlar 26 ilmek yaptıysanız da yanlara 13'er ilmek koymanız gerekiyor. Ayırmanız gerekiyor. Şimdi ben 14 ilmek yaptığım 28 ilmek yaptığım için ilk 14 ilmeğimi ön yüzdeyim düz olarak örüyorum hanımlar. Bakın 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7. Devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğimi birbiriyle yer değiştirerek örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Bakın bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirerek ördüm. Sol tarafta da 14 ilmeğimiz kaldı. Sayalım 4, 8, 12, 2 ilmek de burada 14. Öncelikle patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Hanımlar bu kenarımızda bakın bilek bölümündeki 7 ilmeğimiz haroş olacak. Kenarda kalan ilmekler de ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde örülecek. Bu aşamada buradaki ilmekler bekleyecek. Benim gibi yedek şişiniz varsa ilmekleriniz şişinizde bekleyebilir. Şişiniz yoksa ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu sağ kenarımızı yapacağız. Bir diğer şişimi aldım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşa olduğu için bilek bölümünde düz öreceğim. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine kenardaki 7 ilmeğimi düz öreceğim. 7 haroşamı da yine düz olarak örüyorum. Çünkü ben haroşalarımı örgümün her iki tarafında düz örgü örerek elde ediyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum yine. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Yeniden alayım ilmeğimi. Şu 7. ilmeğim. Kenardaki 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda bu kenarımızda hanımlar bakın
2 diş haroşamız oluştu. Yan taraf böyle yapılacak. Ben bu patiğimin bu sağ kenarına hanımlar toplamda 14 diş, 14 sıra haroşa yaptım. Benim ölçülerime göre tam geldim. Bu aşamada hanımlar mutlaka ayağınıza ölçün. Patiğinizi ayağınıza ölçün yapın. Bakın. Şöyle patiğimi ayak burnundan itibaren şöyle tutuyorum. Böyle ölçü alabilirsiniz. Bakın. Şöyle. Sıkıca tuttuktan sonra patiğinizin bu kenarını topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ölçü alırken biraz da şöyle esneterek yapın. Tek renk haroşa örgü olduğu için esneme payına da sahip. Bu şekilde ölçü alarak yapın hanımlar. Daha net, daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte bu kenarımızı tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını yaptım, geldim buraya 14 diş haroşamı koydum. İpimi de bu aşamada hanımlar haroşal tarafta değil de bu sağ kenarda bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile bir ip geçireceğim. Yedek işiniz varsa ilmekler şişte de bekleyebilir. Hani benim yedek işim olmasına rağmen ben yine de böyle ip geçireceğim. Çünkü patiğimin tabanını yaparken oradaki şişler elime takılmasın. Tabanı rahat örebileyim diye. Bu ilmeklerimizi topuk yapımında tekrardan kullanacağız. Hemen ipimin ucunu da şöyle kendine bağlayacağım. Maksat burada ilmekler kaçmasın hanımlar. Şöyle. Hemen şu ipimin ucunu da keseceğim, krem ipimi. Şimdi hanımlar sol kenarımıza başlayacağız. Yine bu bilek bölümünden, iç taraftan başlayacağım. Krem ipimi buradan ekliyorum. Yine ilk 7 ilmeğin bilek tarafında hanımlar haroşa olacak. Şöyle ikinci ilmeğimi de ördükten hemen sonra krem ipimin ucunu da burada kendisine bağlayacağım. 2 tane düğüm attım. Sökülüp açılmasın patiğimiz diye. 7 ilmek haroşamı düz öreceğim yine. 3 oldu. Şu ipimin ucunda gizliyorum. 4, 5, 6, 7 haroşamı ördüm. Kenardaki 7 ilmeğimi de yine ön yüzdeyiz düz olarak öreceğim. Sağ kenara nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Bilek bölümündeki 7 haroşamızı haroşa öreceğiz. Kenarda kalan bu ilmeklerimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi geri döndük, arka yüzdeyiz. Kenardaki ilk 7 ilmeğim haroşa, ters örüyorum. Kenardaki ilk 7 ilmeğim arka yüzde ters örüyorum. Şu 5. ilmeğim 6, 7. Bilek bölümündeki 7 ilmeğim de haroşa olduğu için düz öreceğim. Sol kenarımızda hanımlar bu şekilde yapılacak. Bakın. Şöyle geri döndüğümüzde yine burada da bir diş haroşamız oluştu. Sağ kenara kaç sıra, kaç diş, kaç sıra haroşa yaptıysak sol kenara da aynısını yapmalıyız. Yani kenarlarımız eşit olmalı. Şimdi hep birlikte sol kenarımızda bu şekilde sağ kenarımızla eşit olacak şekilde örelim, gelelim. Sonra birlikte patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da sağ kenarıyla aynı şekilde ördüm, geldim. İpimi bu defa yine haroşal tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Yine buradan da hanımlar ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile ip geçireceğim. Sağ tarafta olduğu gibi yine aynı şekilde bu ilmeklerimizi de patiğimizin topuk bölümünde tekrardan kullanacağız. Bu şekilde ipimi hemen geçireyim. Dediğim gibi yani burada maksat ilmeklerimiz kaçmasın. Hemen ipimin ucunu da şöyle bağlayıp krem ipimin ucunda hanımlar şöyle keseceğim. Minik bir miktar bırakıyorum, kenarda kesiyorum. Şimdi patiğimizin burun kısmından başlayarak tabanını yapacağız hanımlar. Burun bölümünde ben yine buraya kadar yeşil ipimi kullandım, model bütünlüğü sağlansın diye. Hemen başlangıçta hanımlar ipimiz vardı. Şöyle hemen yeşil ipimi aldım. Şu başlangıç ipimizin ucuna bu yeşil ipimi bağlayacağım. Buradan burundan başlayarak tabanı öreceğiz. Hanımlar, patiğimizin burnuna 12 ilmek olarak başlamıştık. Ön yüzden 12 ilmek attığımız yerden 12 ilmek geri çıkaracağız. Hemen kenarlarımız biraz sıkı olduğu için kenarlardaki ilmeklerimi şöyle tığım ile çıkaracağım. Kenar bölümüne girip ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen şu kenarımızdan bu ilmeğimi şişime taktım. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine böyle girerek ilmekler çıkarıyoruz. Kenarlarımız sıkı olduğu için buralarda şöyle tığımı kullandım. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü. Dördüncü. Şu beşinci ilmeğim. Düğümümüz arkada kalsın. Şu altıncı ilmeğim. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın 7 ilmek oldu. 8, 9, 10. Şu 11. Hemen biraz sıkı buralar.
Şu 11 ve son kenar ilmek yerine şuraya da girerek 12. ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar 12 ilmek başladığımız yerden burundan 12 ilmek çıkarttık. Burada da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. İlmeklerimi gördüğünüz gibi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada hem ilmek sayılarımız artacak hem de patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek, bakın hanımlar, V şeklinde ilmek yerlerimiz belli. Bu ilk ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Şişimdeki 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek bu sağ taraftan çıkarttık. 13 ilmek oldu. İlk ilmeğimizi hanımlar ön yüzde sağ taraftan, ikinci ilmeğimizi de yine ön yüzde sol taraftan çıkartacağız. İlmek çıkartma işlemini arka yüzde yapmıyoruz. Sadece ön yüzde. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi bu taraftaki kenar ilmek yerimiz şurası. Bakın yeri belli. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakın hepsini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, tekrar ön yüzdeyiz. Hemen sağ kenardan sıradaki kenar ilmeklerimiz, bakın aynı yere tekrar giriş yapmıyoruz. Bir sonraki kenar ilmek yerine girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğim vardı. 14 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de sağ kenardan çıkarttık. 15. Şimdi de sol kenardan ilmeğimi çıkartacağım. 16 ilmeğim olacak. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine bu kenara giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum sıradaki kenar ilmek yerinden. 16. ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yok. İlmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde her defasında ilmek sayılarımız ikişer ikişer artacak hanımlar. Ta ki ön yüzde kaç ilmek yaptıysak arka yüzde de aynı ilmeklerin olması, aynı sayıda ilmeğin olması gerekiyor. Böyle. Şimdi ben bu ön yüzü hanımlar 28 ilmek olarak yapmıştım. Burada da bu yeşil kenar ilmek yerlerine kadar, yani 28 ilmeğim olana kadar ilmeklerimi çıkaracağım. Siz üst bölümü, yani ön tarafı kaç ilmek yaptıysanız burada da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar ilmeklerimizi sizlere tarif ettiğim gibi burun kısmında çıkartıp gelelim, örüp gelelim. Sonra aynı sayı üzerinden tabanımız nasıl örülecek sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu yaptım. Bu şekilde artırmalarımı yaptım. Ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bakın ilk 27. ilmeğimi sağ taraftan, 28. sonuncu ilmeğimi de bu sol taraftan çıkartmıştım. Geri döndüm, arka yüzdeyiz şimdi. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi bu defa ters öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar artık 28 ilmek üzerinden devam ettireceğim. Sizler 26 ilmek yaptıysanız 26 ilmek üzerinden devam ettireceksiniz. 30 ilmek yaptıysanız da 30 ilmek üzerinden tabanı devam ettireceksiniz. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Bakın son 2 ilmeğimi arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Burada bir ilmek eksildi. 27 ilmeğim kaldı. Geri dönüyorum. Ön yüzde yine ilmek çıkaracağım ama bu defa bakın modelimde de göstereyim. Krem ipimle devam edeceğim. Krem ipimle hemen şöyle bir düzelteyim telefonumu. İlmeğimi çıkaracağım. Bakın krem kenar ilmek yerine giriyorum. Artık krem ile devam edeceğim. Krem ipim ile bir adet kenardan bakın ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan 28 ilmeğimiz oldu hanımlar böylece. Hemen bu krem ipimin ucunu da yeşilime bağlayacağım. Artık krem ile devam edeceğiz. Yeşili sadece burun kısmında kullandık. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıp yeşil ipimi de kesiyorum. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Örerken de hemen şu iplerimi de sırasıyla gizleyerek götüreyim. Sonradan bu ip gizleme işleriyle de uğraşmak el oyalıyor. Böyle örerken ipleri aralardan kaynatarak götürüyorum. Kolaylık oluyor. Bakın ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Artık patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de düzden kesiyoruz. Bakın son 2 ilmeğim ön yüzdeyim. Bu nedenle ikisini de düzden normal keserek örüyorum ve sıradaki krem kenar ilmek yerine girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 28 ilmeğim oldu.
Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyiz. Tekrardan hanımlar arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Dediğim gibi son 2 ilmeğimizi arka yüzdeysek eğer tersten keseceğiz. Ön yüzdeysek de düzden keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Hanımlar, kenar ilmek yerlerinden ilmek çıkarırken aynı yerden 2 kere ilmek çıkarmayacağız. Ya da bir kenar ilmek yerine atlayıp ikinciden çıkarmayalım. Patiğimizin tabanı simetrik bir şekilde ilerlemez yoksa. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için ikisini tersten keserek örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzde ilmek çıkartma işlemi yapıyorduk. Bakın sıradaki kenar ilmek yerim, yeri belli, burası. Buraya girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimi yine düz öreceğim. Ön yüzdeyim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. 28 ilmek olarak patiğimin tabanı bu şekilde ilerleyecek. Böyle örülecek. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters öreceğiz. Yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bakın yine son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın burası. İlmeğin 2 kanadına girip buradan bir adet ilmek çıkarttım. Patiğimizin tabanı böyle gidecek. Hanımlar, biz bu işleme bakın son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın iplerimizi kestiğimiz yerler. Buralar. Buraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin tabanını örelim gelelim. Sonra birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar tabanımı ördüm. İlk ilmeğimizi sağ kenardan, ikinci ve sonuncu ilmeğimizi de bu sol kenardan çıkarttık. Şimdi ipimize takılı olan 14 ilmeğimiz vardı. Bu 14 ilmeğimi şişime aktaracağım. Sonra bunları da öreceğiz hanımlar. Çünkü topuk bölümüne geldik. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi takacağım. İpimi çıkarıp öyle de takabilirdim fakat ilmeklerim kaçmasın diye ipim ilmeklerimin içindeyken bu şekilde şişime aktaracağım. İpimi sonrasında bu şekilde çekiyorum. Hemen buradaki ucumuzu da ana ipime bağlayacağım. Patiğimiz sağlam olsun. Şimdi hanımlar, buradaki 14 ilmeğimi de yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Hemen örerken şu ipimizin ucunda yine gizleyerek götürüyorum. Burada hanımlar son 7 ilmeğim haroşaydı. Yine haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Bakın yine haroşalarımı normal düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde 7 ilmek haroşamı yine düz olarak öreceğim. Şu 6. haroşa ilmeğim, şu da 7. Kalan ilmeklerimi de bakın arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Hanımlar, ilmeklerimizin hepsi tek şişle toplanacak. Bu taraftaki 14 ilmeğimizi şişimize almıştık. Şimdi diğer tarafta ipimize takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize aktaracağız. Normalde bu tabanda 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarımızda da 14'er ilmeğimiz vardı. Hepsi aynı şişe geldiği anda toplam 56 ilmeğimiz olacak. Yalnız benim gibi sayıları benimle aynı yapanlar için geçerli bu. Siz eğer ki 30 ilmek olana kadar artırma yaptıysanız sizin şişinizde 60 ilmek olacak hanımlar toplamda. Eğer ki siz 26 ilmek olana kadar yaptıysanız şişinizdeki ilmek sayısı 52 olacak. Böyle sayı orada fark eder. Sonra buradaki ilmeklerimi de yine bakın şişime aktaracağım. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Sonrasında hemen buradaki ipimin ucunda düğüm arka üstü olsun diye şöyle arkadan düğüm atacağım. Yine buradaki 14 ilmeğimi de arka yüzdeyim hanımlar ters olarak öreceğim. Kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Gördüğünüz üzere ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplandı. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Buralar haroşaydı. Bunları düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar.
Bu aşamada topuğumuzu keseceğiz. Topuğumuz için ben sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Hanımlar siz eğer ki 30 ilmek olana kadar artırma yaptıysanız, yani 30 ilmek üzerinden ördüyseniz sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Eğer ki 26 ilmek olana kadar hani artırma yapıp pateninizi ördüyseniz, şişinizde 52 ilmeğiniz varsa yani şu anki şartlarda sol tarafa da 22 ilmek ayırmanız gerekiyor. Benim 28 ilmek üzerine yapıldığı için 24 ilmeğimi ayıracağım. Hemen 4 sayalım. 8, 12, 16, 20, 24. Bu ayırdığımız yer şöyle belli olsun diye buradan bir tane ip geçireceğim hanımlar. Hani ilmek ayırma sebebimiz de şu, topuk kesimde bize kolaylık sağlasın diye. Hani ikide bir ilmekleri sayarak vakit kaybetmeyelim. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk kesiminde yine kenardaki 7 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek, model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi örüyorum. Normal 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Siz bu tarafa 26 ilmek ayırdıysanız 25 ilmek öreceksiniz. 26.'yı örerken kesim yapacaksınız. Bu tarafa 22 ilmek ayırdıysanız da ilk 21 ilmeği öreceksiniz. 22. ilmeğinizi örerken kesim yapacaksınız hanımlar. Tek fark bu. Kesimimi yaptım. Şimdi topuğumuz için bu orta kısma baktığımız anda bakın 7 ilmeğimiz kalmış. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek eksilecek ve bittikten sonra da patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptık, geri döneceğiz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa. Burayı düz örüyorum hanımlar. Tekrar geri döndük. Şimdi bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24.'yü örerken kesimimi yapacağım. Öncelikle 7 ilmek haroşamı yine örüyorum. Sayarak devam edeceğim buradan. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi de gelince şöyle öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu. İlk 23 ilmeği örüyoruz. 24. örerken kesimimizi yapıyoruz. Bir önceki sırada arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmeğimiz kaldı. Yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra tekrar geri döndük. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan işaretli yere kadar olan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim hanımlar. Sonra finalde buluşalım. Evet hanımlar, işaretleyene kadar patiğimin topuğunu kestim ve geldim. Artık bu renkli ipimi de buradan çekiyorum. İlk başta sol tarafta 24 ilmeğim vardı. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime uygun bir tığ aldım hanımlar. Rahat kullanabildiğim bir tığ. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte tığım ile topluyorum. İlk kesimimiz böyleydi. Diğerlerini de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Geçiriyoruz, ardından da tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor bu hanımlar. Kesim yönü her iki patikte de aynı tarafta oluyor bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Yine bunları da aynı şekilde alıyorum. Şöyle. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçirdim. Şişlerim de boşa çıktı. Tığımdaki iki ilmeğimi topluyorum. Burası sık olsun diye 2 tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce bu ipimizi de gizleyelim. Patiğimizin içindeki hanımlar, bu çiçeklerimizde, yaprağımızda kullandığımız iplerimizin uçlarını tamamen video aralarında gizledim. Bu şekilde iplerimizi gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bu şekilde. Hemen bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Manken ayağımızda bakalım. Videonun topuktan sonraki bölümü akşam saatlerine denk geldiği için böyle lambanın ışığında biraz renk farklı gibi çıkıyor olabilir. Hani renk farkından, ışık farkından dolayı. Şu an fark ettim onu da. Evet. Şöyle bakın, manken ayağıma da giydirdim. Esneklik payını da hemen göstereyim hanımlar. Bakın gayet şiş patikler esnek oluyor. Patiğimiz böyle. Tabanımız, kenarımız, yanlarımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.